Merhabalar, ben Nergis. Dairenin bu bölümünde Zonguldak'tayız. Eşim ve oğlumla yaşıyorum. Oğlum 3 yaşında. Ben kamuda uzman olarak çalışmaktayım. Burası site içerisinde bir ev. Aslında hiç aklımızda bir site planı yoktu. Kendi başımıza olabileceğimiz eski bir bina olsun, kıralım, dökelim, istediğimiz gibi yapalım fikrindeydik. Fakat oğlumuzun doğmasıyla birlikte onun ihtiyaçları değişti, farklılaştı büyüdükçe. Park istedi, arkadaş istedi, dışarıda koşup oynamak istedi. Biz de bu siteye gelmeye karar verdik. Bu siteye geldik fakat bu ev çok yapılıydı. Yani yapılıdan kastım işte bir örnekten çıkmış gibi. Her yer mutfak dolabı dolu. Bu sitede hangi kapıyı çalsanız aynıydı ve ben bu aynılıktan pek hoşlanmıyordum. Tek istediğim şey bana bu daireyi çıplak verin. Yani kapılarını takmadan, yerlerini yapmadan, dolaplarını takmadan verin dedim. Fakat böyle bir şey yapamayacaklarını, tam olarak verebileceklerini söylediler. Bu zamanda ev aldık, belli bir bütçe ayırdık. Elimizde yani az bir bütçemiz kaldı. Bu evi nasıl farklılaştırabilirim diye düşündüm. Ve bu eve çok büyük paralar harcamadan kendimce farklılaştırdım. Burası evimin salonu. Burada böyle kocaman bir L koltuğum var. Bunu Ikea'dan almıştım. 3 yaşında oğlum olmasına rağmen bu renkle başa çıkabiliyoruz diyeyim. Tabii ki de lekelenmeler oluyor, dökülmeler oluyor. Ama makineye atıp bütün parçaları yıkanabildiği için hiçbir sorun olmuyor. Büyük bir kütüphanemiz var. Bu kütüphane arşiv dosyalarının istiflendiği bir kütüphane. Bu çelik açık raf sistemi, arşiv dosyalama, işte ne biliyorsanız işte Google'a bunları yazdım ve hemen satıcılara ulaştım. Ama dedim ben bunların siyahını istiyorum. Çok böyle kamulardaki işte o arşiv gibi durmasını da istemiyorum. Ev ortamında böyle siyah ama daha endüstriyel böyle durmasını da istiyorum. Siyahı boyadıktan sonra bana gönderdi. Çok az bir maliyetle buraya devasa bir kütüphane yaptım. Kalorifer peteğinde aynı zamanda görünmemesi için duvarı tamamen siyaha boyadık. Sonra dedim ki buna biraz renk gelmesi gerekiyor. O siyah sert dokunuşu biraz yumuşatmamız gerekiyor. 2 tane işte çıta aldık eşimle birlikte, çaktık. Tekerleklerini taktık. Küçük çocuğumuz olduğundan dolayı üstüne düşmemesi için merdiveni bir şeyin tutması gerekiyordu. Ikea'nın perde çubuklarından oraya merdiveni tutturduk. Sehpamı da Mudo'dan aldım. Üzerinde sevdiğim aksesuarlarım var. Oyun tablamız var. Çok güzel koku veren, Vivense'nin en son çıkarttığı bir oda kokusu koleksiyonu var. Arkadaki dresuarı da yemek bölümüyle oturma alanını bölmek için kullandık. Burası da evimizin mutfak bölümü. Burası tamamen duvarla kapalı. Buradan bir kapı vardı. Dışarıdan buradan kapı giriyor. Ama ben salonla iletişimi sağlayabilmem için buradaki duvarı kırdırdım. Buraya Ikea'dan büyük bir ada yaptırdım. Burada aslında hayalim olan
buradaki dolapların tamamen, üst dolapların yok olmasıydı. Ama onlar da olmasa depolama alanım hiç olmayacaktı. Çünkü açık bir kütüphanem var zaten. Her şeyin açık bir şekilde istiflendiği. O yüzden üstteki dolapların kalabileceğini düşündüm. Ama bu sefer de dolapların rengi içime sinmedi. Çünkü parlak lakeydi. Lake evin dokusuna, ham olayına pek uygun değildi. Üst kısımları beyaz lakeydi, alt kısımları siyah lakeydi. Altı ham olmayan bir ahşaptı. Dolap kapaklarını değiştirecektik ama dolap kapaklarını değiştirmeden önce dolaplara bir şans vermek istedim. Bunları mat siyah boyayla boyadım ve gerçekten çok hoş bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Bu kısımda da Ikea'nın açık raf, çelik raf olan sistemini kullandım. Burada çok severek kullandığım English Home'dan ham ketenden bir mutfak önlüğü var. Bunu aynı zamanda böyle dekoratif bir ürün olarak kullanmayı da çok seviyorum. Dokusuyla, renkleriyle çok güzel. Burada bir bambudan peçetelik var. English Home'dan aldım bunu. Ben tezgahın üstünde böyle havlu peçetenin görünmesinden pek hoşlanmıyorum ama bunun içerisine koyduğumda daha şık görünüyor. Bazılarına bu arada kalabalık geliyor ama ben böyle kullanmayı çok seviyorum. Burada cevizlerim var, fındıklarım var. Hatta daha rahat oluyor. Gelen arkadaşlarımla burada muhabbet ederken atıştırabiliyorlar. English Home'dan aldığım bu ürün normalde yağdanlık diye satılıyor ama ben bunun üzerine bir mum koyup soframda şamdan olarak kullanıyorum. Bu da English Home'da normalde mumluk olarak satılıyordu. Ben böyle bir bambum vardı. Çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlunun doğumunda dağıtmıştı. Ben böyle bir bitkimi içine koyup saksı yaptım. Evimizde bence keyfimiz bilir. Burada kocaman gene bir sarkıtlarım var. Salona uyumlu. Burada daha öncesinde müteahhitin yaptığı bir dolap vardı. Burası tamamen kapalıydı. Hatta bu aspiratör dolabın içerisindeydi. Ve her yer dolap üstüme geliyordu bu durum. Adamın ahşap üst tablasının parçasından kalan parça vardı. Ben bu parçayı marangoza kestirdim ve buraya monte ettirdim. Burada da evin son gözdesi var. Son zamanlarda çok severek kullandığım Philips Air Fryer XX Large var. Minimum yağ ya da sıfır yağ ile pişirebiliyoruz yemekleri. Et yemeği yapabiliyoruz, sebze yemeği yapabiliyoruz, tatlı yapabiliyoruz, tuzlu yapabiliyoruz. Özel sıcak hava teknolojisi sayesinde yemeklerin dışı çıtır çıtır, içleri sulu kalabiliyor. Fırına nazaran 1,5 kat daha az sürede pişiriyor. Ve 30 dakikaya kadar yemekleri sıcak tutma özelliği var. En güzel yanında tüm parçaları makineye atılabiliyor. Bu cihazın en sevdiğim bir özelliği var. Mobil uygulaması. Mesela buzdolabınızda sadece o gün ne var? Patlıcan var mesela. Patlıcan yazıyorsunuz. Patlıcanla ilgili sayısız şekilde tarif çıkıyor. Kalori miktarını yazıyor, içinde besin değerleri yazıyor, ne kadar sürede pişirebileceğiniz yazıyor, hangi malzemelerle neler yapabileceğiniz yazıyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama.
Mutfaktan da evimizin büyük balkonuna çıkılıyor. Burada küçük bir ormanımız var. Burayı dekore ederken daha rahat, daha salaş bir oturma köşesi düşündüm. Burada eşimle birlikte yaptığımız paletlerden bir oturma alanı var. Bunun üzerine minderler diktirdim. Nezih'in babaannesinden bize yadigar bir Benjamin'imiz var. Burada English Home'dan aldığım puflarımız var. Bunlar çok rahat oluyor oturumu, kullanımı. Hem de dekoratif anlamda göze de çok hoş geliyor. Burası evimizin koridoru. H&M Home'dan aldığım tablolarla doldurmak istedim. İçlerinde benim ilk çocukluğumda diyeyim, ilk ezberlediğim Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleri var. Burası şu anda çok toplu, düzenli ama oğlum geldikten sonra bundan eser kalmıyor. Her anne babanın olduğu gibi, yani müzdarip olduğu konu. Burada tablolarımız var, küçük hayvanların yavruları. Burası oyuncak köşemiz, okuma köşemiz, işte yapboz köşemiz. Bunların hepsini beraber oğlumla birlikte sınıflandırıyoruz, düzenliyoruz. Hasırların içerisine koyduk daha görünmesin, renk karmaşasını ortadan giderebilmemiz için. Burada bir geyiğimiz var sallanan. Bu normalde kırmızı bir geyikti, iki yanı. Ama biz onu odamızın dekoruna uysun diye siyaha boyadık. Burada gene Ikea'nın bir masa sandalyesi var. Kıyafetlerinin bir kısmını buralara koydum. Buraya şapkalarını, çoraplarını, işte aksesuarlarını koyabileceğim bir köşe yaptım. Kıyafet dolabı bize yeterli geliyor. Çünkü büyüme çağında olduğu için büyüdükçe zaten kıyafetleri değişiyor, dönüşüyor. Bize şimdilik bu yeterli oluyor. Bu küfeleri online almıştım. Duvara monte ettik. Zamanla çok gözüken oyuncakları saklamak için kullandığım bir alan. Tigi'nin odasının yanında da hemen giyinme odamız var. Eşimle birlikte bizim burası giyinme odamız. Açık sistem olması bizim için çok pratik oluyor. Ne giyeceğimizi hemen görebiliyoruz. Hemen pratik bir şekilde giyinip çıkabiliyoruz. Giyinme odamızın tam karşısında misafir banyo tuvaletimiz var ve yanında da ebeveyn odası var. Müteahhitten bu evi aldığımızda tek yaptığımız şey bu odada bu kapıları değiştirmek oldu. Buraya ahır sürgü kapı sistemi yaptırdık. Bu yatak sehpası çok kullanışlı. Yeri geliyor ben bunu yatağımızın arkasına dresuar olarak kullanıyorum. Kitaplarımızı istifliyorum. Yeri geliyor yatak sehpası olarak kullanıyoruz. Evimizde televizyon olmadığı için film izlemek için burada iPad'imizden film açıp işte buraya koyuyoruz. İşte kitap okurken. Nevresim olarak ben hep beyaz nevresim kullanırım. Başka bir renk nevresim kullanmam.
çalışma lambasıydı normalde. Ama biz bunu yatak başına monte ederekten bu şekilde bir aplik olarak kullandık. Burası da misafir banyomuz. Burada eve aldığımızda banyo mobilyaları sade ve güzeldi, şıktı. Mobilya anlamında pek değişikliğe gitmedik. Duvar kağıdı da sade ve güzeldi. Burada dekorasyon anlamında evin genel havasıyla da uyumlu bir bambu sarkıt kullandık. Sade bir banyoyu aksesuarlarla, dekorasyon ürünleriyle evin havasına uygun bir şekilde kişiselleştirip birkaç dokunuşla farklılaştırdım diyelim. Son olarak evimizin giriş bölümündeyiz. Burada daha önceden bu evi satın aldığımızda sıradan camlı kapaklar vardı. Bu kapakların yerine doğal çamdan panjur kapaklar yaptırdım. Burayı terakota renginde çömleklerle, kaktüslerimle dekore ettim. Ben dairenin her bölümünü izlediğimde her bölümden küçücük de olsa ilham aldım. İnşallah bu evde size ilham olmuştur. Dairenin 71. bölümünde 71 numaraya dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Mutlu kalın.